İlk hesabımız Anadolu'daki bir ev için arkadaşlar. Malumunuz bu ev 2+1 ve 80 metrekareydi ve 2.650.000 liraydı fiyatı. Bu evimize %10 peşinat veriyorduk. Şimdi gelelim çok kritik noktalara. Günümüzde herkesin hayali bir ev sahibi olmak. Malum son günlerde de çok popüler bir konu var. TOKİ 500.000 konut projesi. Ama ortada da bir sürü soru işareti var. İnsanların düşünmediği, hesaplamadığı birçok nokta var. Bugün size TOKİ'nin 240 ay yani 20 yıllık ödeme planını öyle bir anlatacağım ki bu videoyu izledikten sonra bu eve gerçekten gücünüz yetiyor mu? Yoksa farkında olmadan kendinizi 20 yıllık bir finansal maratonun içine mi atıyorsunuz? Hepiniz anlamış olacaksınız. Çünkü bu videoda gerçek veriler ve senaryolarla 2 adet size taksit örneği sunacağım. Tabii evin toplam maliyetini de son taksitlerinizde burada görmüş olacaksınız. Bunun yanında ev fiyatları kaç kat artıyor, maaşlar kaç kat artıyor, bunların kıyaslamasını yapacağım. Ve en sonunda da bu işin gerçekten bir yatırım olup olmadığını anlatmaya çalışacağım elimden geldiğince. Başvuru şartlarıyla falan ilgilenmiyorum arkadaşlar. O zaten TOKİ'nin sitesinde PDF olarak çok güzel mevcut. Orayı açıp okuyabilirsiniz. Şimdi gelelim evlere. Evler 1+1, 2+1 65 metrekare ve 2+1 80 metrekare olarak tasarlanmış. Ben haliyle bir ailenin oturabileceği kadar bir ev olan 2+1 80 metrekareye bir baz aldım. Anadolu fiyatları ve İstanbul fiyatları farklı. Anadolu fiyatları şu şekilde: 2+1 80 metrekare evin fiyatı 2.650.000 lira arkadaşlar. %10 peşinat ödüyorsunuz ve geriye kalan tutarı 240 ay vadeye bölüyor TOKİ sizin için. İstanbul için aynı evin fiyatları da yani 2+1 80 metrekare evin fiyatı da 2.950.000 lira. Yine %10 peşinat ve geriye kalanı taksit olarak size TOKİ bölüyor. Evlerin teslimat tarihi 2007 olarak öngörülüyor. Bu kesin değil. Bunun bilgisini vereyim. Ya da şöyle olabilir: 2007 yılında teslim edilecek olan ev size çıkmamış olabilir. Kurada başkasına çıkmış olabilir. Bu da önemli konulardan biri. TOKİ'nin sitesine girdiğinizde Anadolu'daki bir ev için 2.938 lira taksit gösteriyor. İstanbul'daki bir ev için de 11.063 lira taksit gösteriyor. Bence bu birazcık yanıltıcı olmuş arkadaşlar. Çünkü bu taksitler sabit değil. Gelelim işin bu kısmına. Bu taksitler her 6 ayda bir memur maaşı zammı oranında artacak. Bu ne demek oluyor? Değişken ve bileşik faiz demek oluyor. Bileşik getiriden bileşik faizin ne demek olduğunu çok iyi biliyoruz. O yüzden özellikle videonun buradan sonrasını pür dikkat dinleyip anlamanızı istiyorum arkadaşlar. TOKİ'ye başvurup başvurmama konusunda sizin için önemli bilgiler vermiş olacağım. Evlerin taksit ve maliyet hesaplarına geçmeden önce TOKİ'nin son 10 yılda yapmış olduğu zamların listesini buldum arkadaşlar. Bu listeyi sizler için ekrana getireceğim şimdi. Buradan konuşmaya devam edeceğiz. Buraya bakarak ortalama bir zam bulacağız ve bu zamlara göre gerçekçi olarak evlerimizin maliyetini ve taksitlerimizi hesaplamış olacağız. Ekranınızda gördüğünüz gibi TOKİ'nin sitesinden alınmış olan bu veri 10 yıllık arkadaşlar ve yıllık artış oranlarını bize gösteriyor. Hemen detaylıca inceleyelim. 2014 yılında toplamda memur maaşlarına yıllık 10.66 zam gelmiş. 2015 yılında memur maaşlarına %3 zam gelmiş. 2016'da %11.99, %12 diyebiliriz. 2017'de %8,15, 2018'de %13, 2019'da %10.25, 2020'de 8.94, 2021'de 10.25. Buradan sonrasına çok dikkat etmenizi istiyorum. Çünkü enflasyonist bir ülkede yaşıyoruz. 2022'de 26.40, 2023'te 44.25, 2024'te 46.62 ve 2025'te de 33.08 oranında memur maaşlarına zam gelmiş arkadaşlar. Peki buna karşılık TOKİ ne kadar zam yapmış bu taksitlere? 2014'te %8.56, 2015'te %3, 2016'da 3.41, 2017'de %7.87. Son yıllara gelelim, enflasyonist dönemlere. 2022'de %26.40, 2023'te 32.50, 2024'te 40.46, 2025'te de %19.97 oranında zam yapmış TOKİ bu taksitlere. Peki ben ne yaptım? Bu zamların geometrik ortalamasını aldım arkadaşlar. Geometrik ortalama her zaman daha doğru olacaktır ve bu ortalamaya göre yeni projenin taksit hesaplarının yüzdesini hesaplamaya çalıştım.
çalıştım. Geometrik ortalama %19'a yakın bir rakam çıktı arkadaşlar. Sapmasıyla beraber %19'da %20 arası diyebiliriz. Zaten TOKİ'nin de 6 ayda bir yaptığı zamlara baktığımızda bu zamların ortalaması 10 yıl içinde %10 ile %15 arasında rakamlara tekabül ediyor. Ben bunu iki senaryo olarak yaptım. Biri %10, biri %15 olarak. Şimdi sizlere hem %10 zam oranıyla hem %15 zam oranıyla bu evlerin maliyetini göstermeye çalışacağım. Anadolu'daki bir ev ve İstanbul'daki bir ev için. Bakalım işler nereye gidiyor? Bu taksitler nereye kadar gidiyor? Ne kadar büyüyor? Evlerin maliyeti ne oluyor? Hepsini tek tek öğrenelim. İlk hesabımız Anadolu'daki bir ev için arkadaşlar. Malumunuz bu ev 2+1 ve 80 metrekareydi ve 2.650.000 liraydı fiyatı. Bu evimize %10 peşinat veriyorduk ve 265.000 lira peşinatımızı en baştan ödemiş olduk. Geriye 2.385.000 lira para kalıyor. Bunu da 240'a böldüğümüz vakit ilk taksitimiz 9.938 lira olarak karşımıza çıkıyor. İlk 6 ay bu 9.938 lirayı ödüyoruz. Bunda herhangi bir sıkıntı yok. İkinci 6 ay bu taksitimiz 10.932 liraya çıkıyor. Daha sonraki 6 ay 12.025 liraya çıkıyor. Ondan sonraki 6 ay 13.227 liraya çıkıyor. Ondan sonraki 6 ay 14.550 liraya çıkıyor. Yani aslında kademeli olarak artıyor ve bu artışlar bizim gözümüzü çok korkutmuyor, öyle değil mi? Ama unutmayın, Türkiye gibi enflasyonist bir ülkede yaşıyoruz ve bileşik faiz çok güçlü bir şeydir, tıpkı bileşik getiride olduğu gibi ve özellikle 5 yıldan sonra sizi çok fazla zorlamaya başlayacaktır. Hemen şimdi 60. aya geçelim. Oradan taksitlerimize devam edelim. 60. ayda 25.777 lira olan taksidimiz 85. aya geldiğimizde 37.000 lira rakamlara çıkıyor. 5. yıldan sonra nasıl katlamaya başlıyor? Şimdi bunu göreceksiniz yavaş yavaş. Bu taksit 173. ayda 143.316 liraya çıkıyor arkadaşlar. 200. ayda 230.000 gibi rakamlara ulaşıyor ve son taksitimiz olan 240. taksidimiz 408.897 gibi bir rakama ulaşıyor. Unutmayın, bu 6 ayda bir %10 memur maaşı zammı için hesapladığımız tabloydu. Ve sadece bu taksitleri ödediğimiz zaman biz 26.380.000 lira para ödemiş oluyoruz. En baştan da bir 265.000 lira peşinat ödedik. Evin toplam maliyeti bize 26.645.000 lira oluyor arkadaşlar. Bu Anadolu'daki 2+1 80 metrekare bir ev için ve 6 ayda bir %10 memur zammı için hesapladığımız rakam. Şimdi bunun aynısını %15 için yapalım. İlk taksidimiz yine aynı olacak haliyle 9.938 lira. 5. yıldaki taksitimiz 34.961 lira. 10. yıldaki taksitimiz 141.000 liraya ulaşıyor arkadaşlar. Bileşik faiz etkisini artık iyice göstermeye başlamış ve bundan sonra ne oluyor biliyor musunuz? 20. yıldaki taksitimiz tam tamına 2.314.000 lira oluyor. Evet, yanlış duymadınız, 2.314.000 lira. Hocam biraz önceki %10'du. 408.000 liraydı. Şimdi bu %15 oldu. 2.314.000 lira çok afaki fark değil mi? Evet, çok afaki fark, kabul ediyorum. Ama işte bileşik faizin gücü burada arkadaşlar. Değişken ve bileşik faiz inanılmaz katlamalara yol açabiliyor. Aynı şeyi hemen temettü yatırımcısı olduğumuz için size sürekli anlatmaya çalıştığım için bileşik getiride işte belli bir yıldan sonra aynı bu taksit ödemeleri gibi öyle bir katlıyor ki arkadaşlar, inanamayacağınız rakamlara birdenbire ulaşabiliyorsunuz. Araya da bunu sıkıştırmış olayım bir temettü yatırımcısı olarak ve bizi izleyen temettü yatırımcıları için. 6 ayda bir gelen %15'lik memur zammına göre 2+1 80 metrekare bir evin son taksite 2.300.000 lira gibi bir rakam oluyor dedik. Peki toplamda ne kadar ödüyoruz? Toplamda sadece taksit olarak 106 milyon para ödüyoruz arkadaşlar. Başta 265.000 lira verdiğimiz peşini de eklediğimiz zaman bu rakam 106.338.000 liraya ulaşıyor. Sadece %5'lik farkın nelere mal olduğunu gördünüz değil mi? Yani bileşik faizin veya bileşik getirinin nelere kadir olduğunu gördünüz değil mi? İşte size en güzel örneği, en güzel ispatı. Şimdi aynı hesabı bir de İstanbul için yapalım. Ev fiyatlarımızda farklılıklar var. İstanbul'da bu ev 2+1 80 metrekare bir evin fiyatı 2.950.000 lira. Bu sefer 295.000 lira peşinat veriyoruz. Geriye kalan
parayı 240'a bölüyoruz ve aylık taksitimiz 11.063 lira çıkıyor. Ve bu şekilde taksit ödemeye başlıyoruz. Hemen 5. yıla bakalım önce. 5. yıl taksitimiz neymiş? 26.086 lira, gayet kabul edilebilir bir tutar. Bu 5. yıl taksitte yine %10'a göre, ilk önce %10'luk dilim anlatıyorum. Geçelim buradan 10. yıl taksitimize. 10. yıl taksitimiz otomatikman 67.660 lira olarak çıkıyor karşımıza. Buradan 20. yıl taksitimize geçelim. Yani son taksitimize geçelim. 240. taksitimize geçelim. Onun rakamı da gördüğünüz gibi 455.185 liraya fırlıyor. Peki toplam ödediğimiz taksit ne? İstanbul'daki ev için toplam ödediğimiz taksit tutarı 29.367.000 lira. 295.000 lira da baştan peşin verdik. Bu rakamda 29.662.000 lira yapıyor arkadaşlar. Bu senaryo 6 ayda bir %10 memur maaşı zammı içindi. Bir de aynı senaryoyu %15 memur maaşı zammı için yapalım arkadaşlar. Yine taksitlerimiz aynı 11.063 liradan başlıyor. 5. yıl taksitimiz bu sefer 38.918 lira oluyor ve 20. yıl yani son taksitimiz ise 2.576.000 liraya çıkıyor arkadaşlar. Burada ödediğimiz toplam taksit tutarı nedir? 118 milyon gibi bir toplam taksit ödemişiz. 295.000 lira da verdiğimiz peşinat mevcuttu. Toplamda 118.376.000 liraya bu ev bize mal oluyor. Bu hesaplamalar sonucu ortaya bu şekilde veriler çıktı arkadaşlar. Gerçekten %10 ile %15 arasındaki farkı herkes analiz edebilsin diye bu hesapları yapmak istedim. Belki TOKİ %10 arttırmayacak, belki %15 arttırmayacak ama 20 seneden bahsediyoruz ve Türkiye gibi enflasyonist bir ülkeden bahsediyoruz. Biraz önceki resimde sizlere gösterdiğim gibi yeri gelmiş %3 zam yapmış ama yeri gelmiş %40 zam yapmış. İşte bizi düşündüren de bu zaten. Geometrik ortalamasını aldığımızda bu 10 yıllık verinin yıllıkta %19-20 aralığında taksit artışını gösteriyor bize. Ve şunu da belirtmek istiyorum. Bu paranın 10 milyon TL'sini yaklaşık Anadolu'daki bir ev için son 5 yılda, İstanbul'daki bir ev için de son 6 yılda ödemiş oluyorsunuz bu taksit tablosuna göre. Şimdi gelelim çok kritik noktalara. İnsanların anlamadığı, umursamadığı şeylerden biri bu taksit olayıydı. Sanırım bunu bileşik getiriyi çok detaylı şekilde size anlatabilmişimdir. İnsanların düşünmediği başka kritik noktalar da var bu işte. Bunlar neler? Birincisi, insanların çoğu taksitleri evi teslim aldığında ödemeye başlayacak zannediyor. Hayır arkadaşlar, böyle değil. Taksitler size kurada ev çıktığı anda başlıyor. Evi teslim almanız falan beklenmiyor. Ev teslim edilene kadar dahi siz taksit ödemeye devam ediyorsunuz. Teslimat tarihi ne zaman? 2027. Kesin mi? Değil. Belki size en son evlerden çıktı. Belki sizinki 2029'da, 2030'da teslim edilecek. Ya da şanslısınız hemen 2027'de teslim edilecek. Bu tamamen soru işareti şu anda. Yine bana göre en önemli etken, insanların düşünmediği etken, gördüğünüz gibi ortalama olarak %20 bir veri artışı var. Taksit artışı var. Yıllık bazda konuşuyorum. Sizin geliriniz, sizin maaşınız yıllık %20 artıyor mu? En önemli nokta da bu. Yani sizin maaşınızın TOKİ'nin yaptığı bu zamlardan daha çok artması lazım ki hem enflasyona yenilmeyin hem de bu taksitleri karşılayabilin. Eğer sizin maaşınız, geliriniz bu taksit tutarlarının az artacaksa zaten bu ev sizin için bir finansal yük olur. Başka hiçbir şey olmaz benim gözümde. Son 15 yıllık asgari ücret artışına baktım. Tam tamına 37 kat çıktı. Güzel bir rakam. Son 15 yıllık yine standart yeni mezun olmuş bir öğretmen maaşının artışına baktım. Bu da 33 kat çıktı. Peki bu senaryolara göre evlerimizin değerleri kaç kat artıyor? %10'luk senaryoda Anadolu'daki bir ev için toplam ödediğimiz tutar neydi? 26 milyon küsürdü. Evin değeri de 2 milyon 600 bindi. Böylece ne oluyor? Bizim gelirimiz geçmiş verilere göre 37 kat artmışken burada eve biz 10 kat fazlalık vermiş oluyoruz. Yani bu açıdan bakarsak da birazcık mantıklı bir iş oluyor gibi. Ama veriler bu şekilde giderse üzerine basa basa söylüyor. Ama ve lakin %15'lik senaryoya geçtiğimiz zaman bu 10 kat direkt 40 kata çıkıyor arkadaşlar. Bu da yine geçmiş verilere baktığımızda asgari ücretin son 15 yılda 37 kat, memur maaşının da öğretmen maaşının da 33 kat arttığını düşünürsek
bizim gelirimizi aşacak gibi duruyor. Gelelim son bölüme. Hocam sen böyle bir yatırım yapar mıydın diyeceksiniz ya da bu bir yatırım mıdır diye soracaksınız. Bu soruların cevaplarını da vermeye çalışayım. Eğer ben ailemin yanında yaşayan, maaşı yeterli bir kişiysem, yani kira derdim, yemek derdim vesairem yoksa, evet, evim olsun diye ev almak amaçlı bu yatırıma girerdim arkadaşlar. O zaman benim için bir yatırım olur muydu? Bence olurdu. Başka nasıl girebilirdim bu yatırıma? Gelirim iyi olsaydı. Yani ev teslimatına kadar, çünkü hem taksit ödeyeceğim hem kira ödeyeceğim. Bunu karşılayabilecek olsaydım, biliyorsunuz çünkü ilk 10 yılda taksitler çok fazla bizi zorlamayacak. Yine ince eleyip sık dokuyup işte evin konumuna, yerine, gelecek öngörüsüne bakarak bu işe girişebilirdim. Ama bana göre en mantıklısı ne olurdu? Ben olsaydım 2-3 yıl daha bekler, faizlerin düşmesini beklerdim yani açıkçası. Çünkü enflasyon düşecekse faizler de düşecektir. Bu bir kanundur, olmazsa olmaz bir şeydir. Faizler biraz daha makul seviyelere geldiği zaman 2-3 sene sonra, 4 sene sonra belki de sabit faizli ve sabit taksitli bir krediye girmeyi daha cazip bulurdum kendim için. Neden söylüyorum bunu? Biraz önce de belirttim. Türkiye gibi enflasyonist bir ülkede yaşıyoruz ve 20 yılı çok uzun bir süre arkadaşlar. 20 yıl içinde neler olup neler bitecek hiçbirimiz bilemiyoruz ve kırılgan bir ülkeyiz. Kırılgan bir ekonomimiz var. Kırılgan bir yapımız var. O yüzden benim tercihim sabit faiz ve sabit taksit olurdu diye düşünüyorum. Ama tekrar yineleyeyim. Bence buradaki en kritik soru fiyat artışı, yani taksit artışı gelir artışınızı geçiyor mu? Eğer geçiyorsa bana göre bu asla bir yatırım olmaz. Çok fazla riskli bir iş olur. Ama eğer gelirleriniz aynı hızda veya daha fazla artıyorsa o zaman işin rengi birazcık değişebilir. Evet, benim TOKİ ile ilgili finansal olarak anlatacaklarım bu kadardı. Taksit hesaplarım bu kadardı. Sizler bu konuda ne düşünüyorsunuz? Gerçekten çok merak ediyorum arkadaşlar. Bunları yorumlarda yazarsanız memnun olurum. Kendi görüşlerinizi de yazarsanız memnun olurum. Videoyu beğenip kanala abone olmayı da unutmayalım. Bir de hype diye bir şey çıktı arkadaşlar. Onu da yaparsanız memnun olurum. Videoları öne çıkarıyormuş çünkü. Bu videoyu ne kadar çok kişi izlerse bence o kadar çok kişi bilgilenmiş olur diye düşünüyorum. Beni buraya kadar izleme zahmetinde bulunduysanız çok teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bol kazançlar, kalın sağlıcakla.